Bugün sizlerle Şampiyonlar Ligi maçına özel Bayern Münih kadrosu vs Real Madrid kadrosuyla karşınızdayım. Bayern Münih kadromuz arkadaşlar 4-3-3 atak dizilişinde kuracağız. Real Madrid'e geçtiğimizde ise aynı şekilde 4-3-3 atak dizilişinde olacak. İlk o zaman ev sahibi Bayern Münih olduğu için arkadaşlar geçelim Bayern Münih'in kalecisini almaya. Oraya da tabii ki de arkadaşlar Neuer'i alacağız. Kontrol ettiğimde hangi kart alacağımızı kontrol ettim ve Neuer'i aratmış olduk. Kartlarımızı gördüğümüzde arkadaşlar alacağız ve 110 üçgenli kartını alacağız. Tüm kartları video dışında hazırladım. Bunun da bilgisini veriyorum. Turumcal ile birlikte 118 genlik kartı Neuer'in kadromuza gelecek. Bu tarz videolar için lütfen like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Televizyonda izleyen arkadaşlar üşemeyip sizler de like atarsanız bu video en az 500 like rahat olur. Ve 15.000 abone ben bu videoyu çekerken çok ama çok az kalmıştı. Yani 50 aboneden az kalmıştı. Lütfen abone olun ki 15.000 abone olmuş olalım arkadaşlar. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. İndirimli FC Points'ler içinde arkadaşlar yorumlara açıklama bıraktığım linkten Digipin'den FC Points satın alabilirsiniz. Alırsanız bana çok büyük bir katkı vermiş olursunuz. En kötü arkadaşlar bari siteye kayıt olun. Orada da bir katkı vermiş olursunuz. Destek veren herkese teşekkürler. Real Madrid kalecimizde gördüğünüz gibi 118 genlik kartıyla kort olacak. Hemen o zaman kadromuza geldiğimizde Real Madrid kadromuzun da ilk transferini gördüğünüz gibi bekledik. Bu arada bunu da belirteyim. Hangi takım turu atlar yarı finale ulaşır? Onun da tahminlerinizi, fikirlerinizi yorumlara belirtin. Şimdi o zaman Bayern Münih takımına geçtik ve sağ bek ve sol bekimizi alacağız. Sağ beki kontrol ettim arkadaşlar. Hemen buradan o zaman kim yazıyoruz ve kimin bir kartını almış olacağız. Kimin de kartları bu şekilde 114 genlik kartını arkadaşlar kadromuzda kullanacağız. Turumcal ile birlikte 119 genlik kartı kadromuza gelecektir. Sol bekimize de baktım arkadaşlar. Tabii ki Alphonso Davies oynayacak. Hemen arama diyerek aratmış olduk ve Davies'in de arkadaşlar kartları bu şekilde 116 falan kartları var. Ama maalesef bunlar arkadaşlar birazcık fiyatı pahalı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Coin sim etmeli Davies'in, o yüzden arkadaşlar 108 genlik bir kartını aldım. Turumcal ile birlikte ise 110 genlik kartı arkadaşlar kadromuza gelecektir. Hemen kadromuza geldiğimize göre hakemi girin arkadaşlar. İlk öncelikle hemen pozisyonumuzu seçmeyelim çünkü başka oyuncu gelecek. Kim yazalım ve arkadaşlar kimin kartını eklemiş olalım. Beceri puan basmamız lazım yoksa geni düşük olarak kalacaktır. Kimin alternatif olarak sağ bek olması güzel oldu yoksa kötü bir oyuncu alacaktık. Defansa da bastık ve gördüğünüz gibi %100 gen artışıyla hiçbir gen düşüş yaşamadan Kimi 119 genlik kartıyla sağ bekimizde oynayacak. Şimdi o zaman sol bekimizi eklemeye geldik ve hızlı bir şekilde buradan aslında Guerrero varmış bu hesaba. Bedava olarak almışım. O zaman bence Davies'i kullanmayalım. Guerrero bu hesapta yeni görüyorum. Guerrero da arkadaşlar Bayern Münih oyuncusu. İlk 11'de her zaman oynuyor mu bilmiyorum ama bence bunu oynatalım. Daha yüksek bir gen katkısı verir. Bence onu yeni gördüm. Güzel oldu. Sürpriz bir transfer yapmış olduk. Guerrero güzeldir. 95 gün oldu Bayern Münih kadromuz. Geçtik o zaman Real Madrid kadromuzun beklerini almaya. İlk öncelikle sağ bekimizde arkadaşlar Arnold oynatacağız. Arama diyerek arattığımızda ise Alexander Arnold'un kartları bu şekilde. Arnold'un da 112 genlik kartını aldım. Turumcal ile birlikte ise 117 genlik kartı arkadaşlar kadromuza girecektir. Sol bekimize de arkadaşlar Alvaro Carreras aldım ama çıkmadı. Çünkü arkadaşlar yanlış yazdım. Düzeltelim. Hemen buradan car yazıyoruz ve arama diyerek arattığımızda 110 genlik kartını aldım. Turumcu dereceli haliyle birlikte ise 115 genlik kartı kadromuza gelecektir. Hemen ilk 11'imize geldiğimizde Real Madrid kadromuzun da beklerini tamamlamış olalım. İlk öncelikle Arnold'u gördüğünüz gibi bekledik. Real Madrid kadromuza bir transfer de oldu. Geçelim sol bekimize. 93 gen olmuş bu arada kadromuz. Sol bekimize de hemen Carreras'ımızı ekledik ve arkadaşlar Real Madrid kadromuzun yeni transferleriyle birlikte tam tamına 96 gen oldu. Geçtik Bayern Münih kadromuza ve stoperlerimizi alıp defans hattımızı bitireceğiz. Şimdi stoperlere baktığımda sağ stoperde Kim Min-jae kartını oynatacakmışız. Arattığımızda da gördüğünüz gibi kartlar bu şekilde. 114 genlik kartını aldım. Turumcal ile birlikte ise 119 genlik kartı kadromuza girecek. Sol stoperde de arkadaşlar Tağ'ın bir kartını alacağız. Tağ'ın ise kartları gördüğünüz gibi bu şekilde. Video dışında ben bu kartını aldım. Turumcal ile birlikte ise 118 genlik arkadaşlar Bayern Münih kadromuza iki transferimiz gelecektir. Hemen sağ stopere ilk öncelikle arkadaşlar Kim Min-jae gördüğünüz gibi bekleyerek geri çıktığımızda ise defans hattımıza son bir transfer kaldı. Onu da eklemiş olalım ki daha yüksek olarak oynanmış olsun. Ta da eklediğimizde Bayern Münih kadromuzun defans hattını bu şekilde belirledik.
fulledim. 101 gene kadar ulaşmış olduk. Geçtik Real Madrid kadromuza ve oraları da yani stoper hatlarını alıp defans hattımızı bitirmek. İlk öncelikle baktığımda sağ stoperimize Rüdiger'in bir kartını oynatacakmışız. Rüdiger'in de 111 genlik kartı var. Turuncu Ali ile birlikte ise 116 genlik kartı arkadaşlar kadromuza gelecek. Sol stoperde de arkadaşlar kontrol ediyorum. Huijsen oynayacakmış. Hemen burada arkadaşlar arama diyerek aratmış olduk ve kartlar bu şekilde 110 genlik kartını aldım. Turuncu Ali ile birlikte ise 115 genlik kartı kadromuza gelsin ve Real Madrid kadromuzun da defans hattını bu şekilde bitirmiş olalım. Rüdiger'imizi ekledik sağ stopere. Genimiz arkadaşlar biraz da yükselmiş oldu ama ilk öncelikle bir sol stoperimiz yani Huijsen'i de eklemiş olalım ki max genine kadar ulaşmış olsun defans hattında. Real Madrid kadromuzun da kısacası kalecisi ve defans hattı bu şekilde oldu. Genimiz 101 gene kadar ulaşmış oldu. Geçtik Bayern Münih kadromuzun merkezlerine arkadaşlar. Hızlı bir şekilde pazara giriş yaptık. Sağ merkeze arkadaşlar Goreska'nın bir kartını alacakmışız. Arama direkte kartları bu şekilde 111 genlik kartını arkadaşlar Turuncu Ali ile birlikte 116 genlik kartını oynatacağız. Sol merkezimize ise arkadaşlar buradan hemen Pav yazıyoruz ve Pavlovic'in bir kartını alacağız. Pavlovic'in de kartları bu şekilde MDO kartını aldım. Turuncu Ali ile birlikte ise 119 genlik arkadaşlar. Hiçbir gen düşüş yaşamayacak. Alternatif olarak merkez orta saha açık çünkü. Yani güzel bir şekilde oynatmış olacağız kadromuzda. Goreska'mızı gördüğünüz gibi ekledik. Birinci transferimiz orta sahada bu şekilde oldu. McAllister yerine de arkadaşlar hemen buradan Pav yazıyoruz ve arkadaşlar arama direkt arattık. Pavlovic'i de gördüğünüz gibi ekledik ama bu oyuncuya beceri puan vermemiz lazım ki max genine kadar ulaşmış olsun. Hemen buradan basalım ki iyice güçlendirmiş olalım. Merkez orta saha açıldı ve 119 genlik kartıyla kadromuza durmuş olacak ve iki transferden sonra 107 gene kadar ulaşmış oldu kadromuz. Geçtik Real Madrid'e. Bu kadromuzun da yani Real Madrid'in de iki merkezini alalım. Sağ merkezde arkadaşlar Bell yazdığımızı anlıyorsunuz ki Bellingham'ın bir kartını alacağız. Bellingham'ın da bir sürü kartı var ama ben 114 genlik kartını aldım. Turuncu Ali ile birlikte ise 119 genlik kartı oynayacak. Ofansif orta saha kartı ama merkez açık. Sol merkezde de arkadaşlar Valverde'nin bir kartını oynatacağız. Son dönemde çok güzel verim veriyor Real Madrid'e. Bakalım bugünkü maçta verim yapabilecek mi? Valverde'nin de bu kartını aldım. 118 genlik kartı. İki merkezimize de beceri puanlarımızı basmamız lazım. Yoksa maç genine kadar oynamamış olacak. Hemen ilk öncelikle burada arkadaşlar Bell yazıyoruz ve Bellingham'ın bir kartını oynatmış olacağız. Bellingham'ın bu kartı da varmış ama o bedava yani iyi bir kart değil. O yüzden bu kartını oynatacağız tabii ki de. Hemen Bellingham'ı fulllemiş olalım ki bakalım kaç gene kadar ulaşmış olacağız. Ana genimizi bahsediyorum. Uzaktan şutu verelim. Bence en mantıklısı o. Merkez orta saha açılmış oldu beceri puanlardan sonra. Şimdi o zaman sol merkezimizde de hemen buradan silelim arkadaşlar. Ama ilk öncelikle MDO'yu aratmamız lazım ki oyuncumuz çıksın. Valverde'mizi şimdi ekleyebildik ve geri çıktığımızda ise Valverde'de beceri puanlarımızı basalım. Bakalım gen atlatabilecek mi? Şu anlık 106 gendik diye hatırlıyorum. Paslaşma verelim. Paslaşma özellik olarak ne veriyor bilmiyorum ama direkt verdiğim ne veriyormuş? Uzun pas falan yani paslara veriyor. Neyse çok önemli değil. Bir maçlık zaten kadromuzu kuruyoruz. Valverde ile birlikte ise 107 gene kadar ulaşmış oldu gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman Bayern Münih kadromuza geçtiğimizde ofansif orta saha ve santraforumuzu almak istiyorum. Hemen pazardan arama bölümüne girdiğimizde ofansif orta saha yani 10 numara dediğimiz mevki arkadaşlar. Musiala'nın bir kartını alacağız. Musiala'nın da 114 genlik kartını aldım. Turuncu Ali ile birlikte ise 119 genlik kartı kadromuza oynayacak. Hemen o zaman Harry yazdığımızda da arkadaşlar tabii ki de golcümüz Harry Kane olacak ama çıkmadı. Yanlış yazdım galiba. Düzeltelim arkadaşlar. Galiba yanlış yazmış olabilirim. Kan yazdığımızda çıkacaktır diye umuyorum. Bakalım çıktı mı? Çıkmış. Güzel. Harry Kane'in de bu kartını aldım arkadaşlar. Turuncu Ali ile birlikte ise ofansif orta saha gibi 114 genlik kartı oynatmış olacağız. Şimdi ofansif orta sahamız çok düşük gen olarak oynuyor şu anda Bow'un. Birden bire çok yüksek genimiz artacaktır diye düşünüyorum. 3-4 gen birden atlarız diye düşünüyorum. Orta sattığımızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Bayern Münih kadromuzun orta sattı bu şekilde olacak. 110 gene kadar da ulaşmış olduk. Şimdi o zaman Lewandowski'nin kötü bir kartının yerine Harry Kane'imizi eklediğimizde Bayern Münih'e bir transfer yaptık ve genimiz arkadaşlar 112 gen oldu. Geçtik Real Madrid kadromuzun ofansifi ve santraforuna. Oralara ne alacağımı tahmin ediyorsunuz ama sıra sıra alalım. İlk olarak ofansifimize tabii ki de milli oyuncumuz Arda Güler'imizi alacağız. Arda'nın da arkadaşlar bu şeyde kartları var ama ben bu kartını aldım. Turuncu Ali ile birlikte ise 115 genlik kartı
kartımız ardımızda gelecek arkadaşlar kadromuza. İnşallah güzel işler de yapacak. Gerçek hayatta da bizim maçımızda da hemen santraforumuza da arkadaşlar Mbappe'mizi alacağız. Mbappe'nin de kartları bu şekilde. Şimdi burada bir soru işareti var. Bu hesapta arkadaşlar Mbappe'nin bu kartı zamanında çıkarmışız birlikte. O yüzden Mbappe'nin bir kartını almadım. Mbappe'nin bu kartı şu anlık aktif olarak en max gen olduğu için arkadaşlar, yani 117 gen şu anda ben bu video çekerken en max gen olduğu için Mbappe'yi direkt o haliyle kullanmış olacağız. Ofansif orta saha ilk öncelikle bir Arda'mızı ekleyelim. Burayı bitirelim ve Real Madrid kadromuzun da kısacası orta saatleri bu şekilde belirlemiş oldum. 110 gene kadar da ulaşmış oldu kadro. Şimdi o zaman Lewandowski yerine de arkadaşlar hemen Mbappe'yi gördüğünüz gibi zamanında bu hesaba çıkmış. Mbappe'yi de bu şekilde eklemiş olduk ve genimiz arkadaşlar 112 gene kadar yükselmiş oldu. Geçtik Bayern Münih kadromuzun kanatlarına ve oralarını alacağız. Hemen kontrol ettim arkadaşlar. İlk öncelikle liste yazıyoruz ve sağ kanatımıza o listenin bir kartını alacağız. O listenin de güzel kartları var ama 110 genlik kartını aldığım Turuncal ile birlikte ise 115 genlik kartı oynayacak. Ben bunu 800 milyon almıştım. Fiyatı ne kadar düşmüş be. Çok düştü fiyatı. Yani boş yere zararlar yaptım. Neyse sorun yok. Lütfen like'lara basalım arkadaşlar. Şimdi o zaman sol stopere de arkadaşlar Luis Diaz'ın bir kartını alacağız. Bakalım çıktı mı? Çıkmış arkadaşlar. Luis Diaz'ın da alacağımız kartı yeniden kontrol ettim. Bu değilmiş. Bu kartıymış. 112 genlik kartını aldım. Turuncal ile birlikte ise 117 genlik kartı kadromuza gelecek ve son transferlerimizi ekledikten sonra Bayern Münih kadromuzu bitirmiş olacağız. Hemen o listemizi ilk öncelikle ekledik ve geri çıktık. 116 gen olduk. Son transferimiz Luis Diaz'ımızı da hemen hızlı bir şekilde ekledik ve geri çıktığımızda ise Bayern Münih kadromuzun çıkamadık arkadaşlar. Şimdi çıktık. Bayern Münih kadromuz kısacası bu şekilde oldu. Tam tamına 6,5 milyarlık 118 genlik bir hesap oldu. Kadro oldu yani kısacası. Şimdi Real Madrid kadromuzu da bitirmiş olalım. İlk öncelikle sağ kanatta kimi oynatacağız kontrol ettim ve Rodrigo'nun bir kartını alacakmışız arkadaşlar. Yanlış yazdım. Çok özür diliyorum. Hemen düzelttim. İnşallah çıkar kartı çıkmış. Güzel. Rodrigo'nun da 112 genlik kartını aldım. Turuncal ile birlikte 117 genlik kartı kadromuza gelecek. Sol kanatımıza da arkadaşlar Vinicius Junior'ı aldık tabii ki de. Vinicius Junior'ın da arkadaşlar 113 genlik kartın kırmızı dereceli halini aldım. Yani 117 genlik kartı kadromuza gelecek ve Real Madrid kadromuzun da son durumu bakalım nasıl olacak. İlk öncelikle hemen Rodrigo'muzu ekledik gördüğünüz gibi. Geri çıktığımızda ise Real Madrid kadromuz 115 gene kadar ulaşmış oldu. Kvara yerine de arkadaşlar hızlı bir şekilde Vini'mizi eklediğimizde bir kez daha geri çıktığımızda Real Madrid kadromuzun da son durumu bu şekilde oldu. 7,5 milyarlık 118 yıllık bir kadro oldu. Şimdi ev sahibi arkadaşlar Bayern Münih bildiğiniz gibi ve bu kanalın da sahibi ben olduğum için ev sahibi takımı ben yöneteceğim. Yani Bayern Münih bende olacak. Kuzenime de Real Madrid kadrosunu vereceğim. Kapıştıracağız bu kadroyu. Bakalım kazan kim olacak. O sırada da lütfen like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Açıklama ve yorumlara bıraktığım linkten de sitemize kayıt olursanız, hatta alışveriş yaparsanız bana çok büyük bir katkı verirseniz kayıt olmak bedava, bunun da bilgisini vereyim. Şimdi o zaman maçımıza uzatmadan geçelim. Maçımız başlıyor. Bizim kadromuz Bayern Münih, inşallah kazanacağız. Real Madrid kadrosu da son olarak bu şekilde. Bakalım üst tura bizim oyunumuzda kim çıkacak görmüş olacağız. Başlıyoruz. Rodrigo verdi pasını. Mbappe tağı geçti. Mbappe sürüyor. Verdi aradan. Valverde şut çektirmememiz lazım. Müthiş bir müdahale. Ta uzaklaştırmaya çalıştı. Şimdi kontradan çıkamadık. Arda pasını hatalı verdi. Güzel oldu. Şimdi Luis Diaz verdi pasını Harry Kane. Harry Kane döndü Diaz'a. Diaz bir kez de Harry Kane'e. Harry Kane döndü bir kez de Goretzka'ya. Goretzka döndü Olise'ye. Olise kaptırma be oğlum. Olise hemen alman lazım. Alamadı ama. Şimdi önünde bomboşluk bir alan var. Valverde Mbappe'ye verdi. Mbappe çok kişiden geldiler. Bellingham Mbappe'ye. Pardon, Valverde en sağa doğru döndü. Rodrigo şut vurdurtmayalım. Guerrero dokunamadı. Maalesef 1-0 geriye düştü Bayern Münih takımı. Yani biz durumu 1-0 yaptı ama güveniyorum. Orada var ya, bir saniyeyle kaçırdık be. Güzel müdahale olacaktı. Olise son anda bıraktı Kimi'ye. Kimi ilerliyor, kimi sürüyor, kimi gidiyor. Olise'ye verdik. Olise'den bir çalım geldi mi? Gelmedi be. Carreras aldı. Verdi Valverde ama çıkarmadık. Çok iyisiniz. Şimdi Olise bıraktı Kimi'ye. Kimi ilerliyor Carreras karşısında. Kimi orta çekeceğim. Kimi ortası Harry Kane'e doğru ama bizde kalması lazımdı. Kalmadı. Mbappe, Pavlovic alman lazımdı.
kaldı neyse. Vinicius Junior çalım attı mı? Kim Mijay geçti. Vinicius Junior önü de bomboş. Morales kaldı. Pavlovic bıraktı. Luis Diaz çok güzelsin Luis Diaz ama Musiala da kaldı. Biz de hala Musiala bir çalım Musiala vur oğlum. Gol çok güzel. 68'e durumu 1-1 yaptık. Farkımız yok eşitiz. Çok güzel bir plaseyle Harry Kane'e iyi ki çarpmadı var ya çıldırırdım. Çok güzel bir noktaya. Musiala'nın golüyle durum 1-1 oldu. Vinicius Junior verdi Mbappe'ye. Mbappe şut vurdurtmayalım Neuer. Çok iyisin. Olise sürüyor Olise verdi şimdi Harry Kane'e. Harry Kane Olise'ye bir kez daha verdi. Olise bir kez Harry Kane'e. Karşı karşıya geldik. Harry Kane bitiremedi. Arkamızda savunma oyuncusu vardı. O yüzden direkt vurmak istediğim kaleciyi çıkardılar. Luis Diaz ortası çektik ama savunmaya çarptı. Harry Kane de. Harry Kane şimdi bir plasa yollar ama yine savunmaya çarptı. Son dakikalarda iyi yüklendik ama maalesef şutlarımız kötü oldu. Mbappe'den şimdi gelecekler. Şimdi çok güzel gördü Vini. 2 kişi 2'ye 2 geliyorlar. Vinicius Junior çok güzel bekledi. Güzel anı bekledi ama şut vurdurtmadık yine. Maalesef onlarda kaldı. Çok iyi şans yaver gittik Real Madrid'e. Ve durum arkadaşlar 2-1 yaptı. İlk maçlarda hatırlarsanız maç 2-1 bittiği için şu anlık bir farkla rövanş maç olduğu için rövanş maçının videosunda olduğumuz için Real Madrid şu an 3 Bayern Münih'de arkadaşlar 3 yani berabere kaldık. Bir daha maç yapamadığımız için gerçek hayata bırakacağız. Ve istatistiklerimizde gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Çok çekişmeli bir maç olmadı ama yine tatlı güzel bir maç oldu. Like'lara basalım, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Açıklama ve yorumlara bıraktığım linkten kayıt olursanız beni çok mutlu ederseniz. Ekranda 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugün bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.